Okay. So before today we have some work with clay. I want to show you something in pictures. Bugün başlamadan önce kil çalışmasıyla ilgili bazı şeyleri size resimlerle göstermek istiyorum. Today we will use the sand shapes make some face. Bugün benzer şekilleri yüz yapmak için kullanacağız. Okay, like you see this one, the first one is oval. We use oval make face shapes. Evet, burada görüyorsunuz. İlk olarak oval kullanacağız. Ovalle bir yüz şekli yapacağız. Just with different center point. Değişik merkez noktalarıyla birlikte. Okay, you can see this one. On left, the center point, the north is above the center point. Evet, burada görüyorsunuz birinci resimde merkez noktam burnun olduğu nokta. And on right, you can see the north just at the center point. Evet, ikinci resimde de görüyorsunuz merkez noktası yine burun üzerinde, daha aşağıda bu sefer. So you can see the face, the feelings is different. Evet, görüyorsunuz her ikisinde duygu farklı oluyor. Okay, that's one. So before we work with clay, like we were talking about before, we sketch something on the paper. Evet, bugün kille çalışmaya başlamadan önce daha önce de konuştuğumuz gibi kağıt üzerinde biraz çizim yapacağız. And that's why it's very, very important. Don't press too flat. So you can see the thickness. You keep the thickness here, like the red color here. Mikrofonumuz kapalı. Evet, burada yüzü görüyorsunuz. Burada yüzü yaparken çok bastırıp düz hale getirmemeye dikkat edin. Ağız da yine burada. Okay, so this one from this side, we try and use other shapes to make a face. Evet, burada ise diğer şekilleri kullanarak yüz yapmaya çalışacağız. Okay, you can see this. Evet, görüyorsunuz şimdi bunu. In this shape, the center point here. Evet, burada merkez noktam şurası. Above Üstü. this part and this part, I find the half. Evet, and this one is north. Evet, merkez noktamın üstünü ikiye böldüğümde ise tam ortasında burun koyuyorum. And you can see the ears. The ears, eyes, nose, the same side. Evet, görüyorsunuz kulak, göz, burun hepsi aynı çizgi üzerinde. Okay, so we can see, we go next one. Evet, şimdi diğerine geçiyoruz. Okay. This is triangle shape. So you can see this side and this side. Evet, bu üçgen şeklim. Görüyorsunuz ortadan geçtiğim çizgi ve boyutlarını belirlediğim çizgimi. And center point here. Evet, merkez noktası ise tam ortadan ikiye böldüğüm yerde, şurada. In
In this case, we can see the eyes is above a little bit nose. Evet, bu durumda görüyorsunuz gözler burnun birazcık üzerinde. And the nose and the ear, the ears and eyes the same side. Gözler ve kulak ise aynı hattın üzerinde. This one, I want the eyes, nose all together on the top, and the mouth is far to them. Ben bu çalışmada burun, göz ve kulakların hepsinin yukarıda olmasını ise ağzın ise onlara uzak olmasını tercih ettim. Okay, so let's going to make it real. I show you on screen. Evet, şimdi bunu kille nasıl yapacağımıza bakalım. Size ekranımda göstereceğim. Okay, I use other computer. Diğer bilgisayarı kullanacağım. Okay, wait for me. Bir dakika bekleyin. What? Okay. Okay, you can wait. Okay, okay, you can see the back here. Evet, görüyorsunuz gördüğünüz gibi. All the same shape here. İki kamerada açık olduğu için ses de yankı yapıyor da bir tanesini kapatabilir aslında sanırım. O yüzden yankı yapıyor, ses oluyor yani. İki kamerası mı açık şu anda? Ha, iki bilgisayar da açık. Evet yani ses o yüzden Hı. yankı yapıyor, öyle garip bir ses çıkıyor. Fen. Yes, I did for others. Okay. Okay, it's better now. Everybody, you can hear me? Yes, Yes. we can hear you. Okay. That's good now. Okay, in screen you can see the same shapes here is an oval. It's an oval Evet, here. Evet, görüyorsunuz burada 5 tane yüzüm var. Hepsi oval. And this one and this one is the same. You can see the eyes is a half and a half. Evet, bu ikisini de görüyorsunuz. Gözler tam ortadan geçiyor. So it's the same size here, and this one, and here is the same. Evet, ortadan ikiye böldüğümüzde tam yarım yarım olduğunu görüyoruz.
And that's we above the nose above center point. Evet, bu üçünde ise burun merkez noktasının üstünde. Okay, so yeah, before our class, I thought you maybe just get white and peach and yellow. You have just only 3 colors. Evet, şu an elinize sadece 3 renk geçtiğini biliyorum. Beyaz, şeftali ve sarı. But don't worry, you can use only one color and make that all. We can paint it next week like this. Evet, ama endişelenmeyin. Tek bir rengi kullanarak yapabilirsiniz. Daha sonra üzerinden boyarız. Or also you can use 2 colors like this, and we can draw eyeball or hair or anything next week. Evet, ya da 2 renk kullanabilirsiniz buradaki gibi. Daha sonra buna kaş, göz ve saç çizeriz önümüzdeki hafta. We need 16 or 17 gram. 16-17 gram kile ihtiyacımız var. This one is boy, so I use 17 gram. Bu bir erkek yüzü, o yüzden ben 17 gram kullandım. Okay. Okay, so now we just press it that it is smooth. Evet, bunu pürüzsüz hale getirmek için yoğurmaya başlıyoruz şimdi. Okay, maybe. Okay, so how can you check it finish? You can see that it's very soft, and you can feel it's a stick like this. It's a finish. Evet, bu yoğurma işleminizde bitip bitmediğini, yani yeterince pürüzsüz kıvama gelip gelmediğini nasıl kontrol edebiliriz? Onu şöyle elinizle açtığınızda üstü gerçekten pürüzsüz olmalı ve gösterdiğim gibi hafifçe yapışmalı elinize şu şekilde. So you can roll it on the table. Evet, bunu masanın üzerinde döndürebilirsiniz daha sonra. When you roll it, you can find this. It's not good, but this side is very good. Evet, bunu yaptığınızda o birleşim kat yerlerinin geldiği yeri değil, kat yeri olmayan tarafı kullanın. And we turn that again. Ve bunu döndürüyoruz daha sonra. Burada da yapıyoruz, döndürüyoruz. So again. Tekrar bu işlemi yapıyoruz. And like this. We use 2 hands, this part and this part. Evet, 2 elimin bu bölümlerini kullanıyorum. And this side is not good, just from like that. Evet, o kat yerinin olduğu taraf değil, pürüzsüz taraf ön tarafım olacak. And that is roll it again. Onu şu şekilde tekrar döndürüyorum. And now it's very soft. Ve şimdi gerçekten yumuşak bir kilim var. Tekrar. So you can see this part is very, very nice and it's very smooth, but this side is not good. Evet, görüyorsunuz ön tarafım gerçekten çok pürüzsüz ama arka taraf çok iyi değil. And that's why it's on the top. Burası benim ön yüzüm olacak. So, and the face is like an oval.
is a little bit long. Evet, yüz biraz oval ve uzun bir yüz. So we need oval shapes like this. So here, draw it again. Evet, bizim böyle bir oval bir şekle ihtiyacımız var. O yüzden bunu biraz daha avucumuzun içinde döndürelim. And this size, same too. Evet, üst ve alt tarafını avucumun içerisinde döndürüp oval bir şekil elde ediyorum. And now you will find this size have something broken here. So we roll it that again. Evet, o uçlarda birazcık bozulduğunu göreceksiniz hamurun. O yüzden tekrar oralardan avucumun içinde döndüreceğim. Oraları düzeltmeye çalışacağım. So we can see this side. You can see this part is so fat on the half. Evet, görüyorsunuz tam yarım, yani tam yarısı, ortadan ikiye geçen tarafı böyle uzun sivri kaldı. And like this fast. Evet, tıpkı şu diğer yüzde olduğu gibi. But this fast, the fat is on the top. Fakat bu yüzde o en şişman kısım daha yukarıda. So how could we move this fat on the top? Evet, bu şişman kısmı nasıl daha yukarı taşıyabiliriz? You just put it with your hands, and the other hand use this part. Evet, ikili bir elinize alın ve diğer elinizin şu bölümünü görüyorsunuz. You just push it. O itin, burayı yukarı doğru itin avucunuzun bu içiyle. So you can see it's moved on the top. Evet, görüyorsunuz şişman kısım yukarı doğru çıktı. And also you can turn off like this. The top is on the, no, it's okay, like this. And move up. Evet, yüzü aşağı doğru döndürürsem de şişman kısım aşağıda kalmış olacak. Bu sefer yüzün şişik kısmı aşağıda olacak. Okay. After class, you can try it and you will find if you spend much time work on this and you can find this is a very dry look. Unless it's not good because the outside is dry. Eğer dersten sonra bununla çalışıp siz de bunları deneyin. Ama çalışırken çok uzun sürerse kille çalışmanız ve kil kurumaya başlarsa. Bakın şimdi şurada gösterdiğim gibi bu mesela iyi değil. O zaman It's not good to make a shape on the face. evet, bu üstüne şekil yapmak için iyi bir şey değil, zemin değil. Okay, so we do that again. Bu durumda tekrar yapıyorum bunu. Okay, so just make it fast. Hızlıca yapıyorum. And this again. It's like cream. Evet, bu bir krem, normal bir krem.
Okay, this part. This. And now we find the center point first. Şimdi burada ilk olarak merkez noktamı buluyorum. Take a little bit to make a nose. Evet, burun yapmak için küçücük bir kilo alıyorum. And just the one fingers and put it here and roll it. Evet, bir parmağınızı buraya koyun ve onunla birlikte döndürün. If you work fast, you don't need glue. But if you spend a little bit of time, you need glue here. Evet, eğer hızlı çalışırsanız yapıştırıcıya ihtiyacınız yok. Ama birazcık geç çalışırsanız o zaman yapıştırıcıyla yapıştırmak zorunda kalabilirsiniz. And now you just put inside and then press on the top. Evet, burnu oraya yerleştirin ve daha sonra tepesinden birazcık bastırın. And push here. Ve aşağıdan birazcık itin. And this side, press again. Ve şu taraflara da birazcık baskı yapın. So it's a finish about nose. Evet, şimdi burun kısmını bitirdik. And now how could we find the eye side? Şimdi peki gözleri nasıl bulacağız? Okay. It's just the beside nose. Evet, burası burun kısmıydı. Remember I told you ears, eyes, nose is the same size here. Evet, hatırlayın size söylemiştim daha önce. Burun, göz ve ağız aynı hat üzerinde olacaktı. Just make a hole. Evet, tam burnun her iki yanına bir delik yapın. And we use these tools. You can find all tools is like a fontaine. You can find it online. Evet, bu araçları kullanıyoruz bunlara şekil vermek için. Bunları online olarak bulup satın alabilirsiniz. And I want make a no the mouth here. You can make it here, but I want here looks very funny, so I just put here. Make the mouth. Bir şey sorabilir miyim? Yes. Bunları ne diye aratacağız? Yani böyle heykeller için hani şekil verme şeyleri oluyor. Onlar olarak mı, aparatları olarak mı aratacağız? Fen, Yeah. how can they find these tools Bilemem. online? How can they You search can it? you can keywords fontaine tools. Can you write it to us later? Yes, here. Can you see? I can't see it very well, Ah. but if you write it to me on WhatsApp, then I will send it to the group. Okay. Evet, gösterdi kağıtta ama söyledi de ben tam olarak nasıl yazıldığını bilmiyorum. Deniz yazmış Okay, where the fondant diye. Okay, Evet, where to daha phone? sonra Okay. WhatsApp'a yazınca da ben gönderirim size nasıl aratacağınızı. Teşekkür ederim. Yes. Rica ederim. I saw someone write down on the chat Yes. space. Yes. Okay. Evet, Deniz yazdı adını. Özge de pastacılık malzemesi satan yerlerde de var yazmış. Okay, so we continue. Evet, şimdi devam ediyoruz. Yes, Fen, we can continue. Okay, so you can look the ears. This one is a circle. Evet, kulakları görüyorsunuz. Bu kulak bir daire şeklinde. And last one looks like a triangle here. Buradaki ise daha çok üçgenimsi bir şekilde. Okay.
So I make it circle and then how to make a triangle. Evet, ilk önce bunu daire şeklinde yapacağım. Daha sonra nasıl üçgen yapıldığını göstereceğim. You can decide what size about the ear you like it. Evet, siz burada kendiniz karar verebilirsiniz ne boyutta bir kulak istediğinize. I like it big, so that is. Ben birazcık büyük yapmak istiyorum. Mhm. Okay, everything just put on the table. Then let ears on the connect. Pull it together. Evet, her şey masanın üzerine. I actually made one. Okay, you Okay, can show Rhea. me later. Daha sonra gösterebilirsin Rüya. Her şeyi masanın üzerine koyuyorsunuz ve daha sonra yandan hafifçe iterek kulakları bu şekilde birleştiriyoruz. You can find a tool just like a bowl. Is okay? Anything? Evet, üstü şöyle yuvarlak olan herhangi bir alet yeterli olacaktır bunu yapmak için. And we just put in. Please, not like that. You just like this. Evet, bu yuvarlak şeyi tam yukarıdan dik bir açıyla değil, hafifçe yandan 45 derecelik bir açı gibi sanırım. Bu şekilde bastırıyoruz. Then we take a little bit white. Daha sonra birazcık beyaz kil alıyoruz. And make a very small ball. Çok küçük şeyler yapıyoruz. Daire toplar yapıyoruz. Use this tool. Bu aleti kullanıyorum yine. You can use the same color. Siz aynı renkle yapabilirsiniz. Henüz elinize siyah geçmediği için. And take a little bit. Just one finger, roll it on the table. Evet, bir küçücük bir parça daha alın ve daha bunu masanın üstünde döndürün. And find the knife, the tools like a knife here. Evet, şimdi bıçak şeklinde bir alet elinize alın. They will cut in half Ortadan ikiye keseceğiz. like this. Bu şekilde. And roll it again. Ve bunu daha sonra tekrar döndürün. And you will get the shape like this. Evet, bu şekilde bir şekil olacak. So you can see that the face is in half. The face. Evet, görüyorsunuz. Burada yüzü tam ortadan ikiye bölerek çalıştım. As the same part here. Üst ve alt kısmı eşit büyüklükte. Okay.
And this one, the part is very short, and the Burada part ise- is very long. It's very long here. Bu yüzde ise üst kısım çok kısa, alt kısmı ise uzun kullandım. And we make some different nose shape. Ve burada farklı bir burun şekli yaptım. If you have a clay just beside you, you can try it with me. Eğer bu boyutlarda bir kil varsa şu anda yanınızda, benimle birlikte siz de deneme yapabilirsiniz şu anda. Because I show you now is a step by step. Şimdi size adım adım göstereceğim yapılışını. It's good practice for you. Sizin için de iyi bir pratik olacak. This fat, the part of the fat is on the top, so we need push it more. Evet, burada şişman kısmı, yüzün şişman kısmı biraz yukarıda. O yüzden birazcık yukarı itmem gerekiyor bu bölümü. Okay, like this. Evet, bunun gibi. And put on the table. Masanın üstüne koyuyoruz bu yaptığımızı. Like this. Okay. So you also find the center point first. Evet, burada da ilk önce merkez noktasını bulacaksınız. But no, the north is above the center point. Burada burun merkez noktasının üzerinde. So on the top here. Şurada. So if you like a big nose, you just take more. But if you like a small, you just take a little bit. You can choose anyone. Eğer büyük bir burun istiyorsanız biraz fazla kilo alın. Eğer küçük bir burun istiyorsanız daha küçültebilirsiniz. Kendi isteğinize göre karar verebilirsiniz. Okay, this shape is different. Just the one finger, put this side and roll it very soft. Evet, burada bir parmağınızı kilin bir kenarına koyun ve orayı döndürün. And you can find it looks like a ball on the top here. Evet, tepesinin yuvarlak bir görünüm aldığını göreceksiniz. So this part. And Evet, press a little bit.
Ve bu şekilde yerleştirdikten sonra hafifçe bastırıyorum. You can press on the top here first Evet, ilk önce burada tepeden bastırabilirsiniz. and push this side. Ve burayı da birazcık ittirebilirsiniz. Top the same. Aynı şekilde yukarıdan da. This. That is big nose. Evet, büyük bir burun bu. Mm-hmm. Use tool. Evet, şimdi aletlerimizi kullanıyorum. We use this tool. Bu aleti kullanacağız. I made one, as you know. Rüya sonra gösterelim, olur mu? Çalışmasını bitirdikten sonra zaten yapanlara bakacaktır. You use this tool, you can see this part. You put inside, but we need like that. Can you see the mouse like this? Evet, ağız yapmak için şöyle yapıyoruz. Bu aleti sokup aşağı doğru çekiyoruz. Yani şu şekilde bir ağız elde ediyoruz. Görebiliyor musunuz buradakini? If you just put the inside and take out very quickly, you can see the lips. There's Eğer no lips here. eğer sokup hızlıca çekerseniz böyle bir ağzınız olur. So lips, you can see the lips like this. So when you use tool, please just put the inside and then on the top and slowly you can Evet. see. Bu aleti kullanırken şu şekilde yapın. Şimdi yaptığım ağız için. Sapladıktan sonra biraz böyle hafifçe döndürerek çekin. O zaman böyle bir ağzınız olacaktır. So you can see the lips. We have the lips. Okay, so use this. And it's why it's the eyes is above the nose. Evet, burada gözler burnun birazcık üstünde. And nose, ears the same side. Burun ve kulaklar ise aynı hat üzerinde. So now we press on the top. Şimdi gözler için yukarı bir yere aleti saplıyoruz. Beside nose. Evet, buraya. Then we take a little bit, is for ears. Evet, şimdi kulaklar için birazcık kil alıyoruz. Okay, so everything put on the table. Her And şey nose masanın- here. And this side is ears. Her şeyi masanın üzerine koyuyoruz. Evet, şöyle burundan aşağı doğru geliyorsunuz. Burası kulakların yeri. And press. And you press here again. Is a
make it like a triangle. Evet, şuradan kulakları hafifçe tekrardan bastırıyoruz ve bunu üçgen şekline getiriyoruz. Okay. And we need some white. Şimdi biraz beyaza ihtiyacımız var. For now, don't press too flat. Evet, şimdi çok fazla şey yapmayın, çok düz olmasın yani. Düz olacak şekilde bastırmayın. Okay, so we use the peach color make eyeball, but because you don't have the black, Evet, şimdi kaşları yapmak için de şeftali rengini kullanıyoruz. Çünkü sizin elinizde şu anda siyah yok. and we can draw it next week. I will show you. Önümüzdeki hafta size bunları nasıl çizeceğimizi göstereceğim. Yani kilin üzerinde nasıl renklendireceğimizi göstereceğim. And then make this one. Daha sonra bunu yapıyoruz. Kaş için. I want make different shapes, so we use we cut. Farklı bir şekil vermek istiyorum. O yüzden makasla birlikte keseceğim. So look, it's a different. Evet, bakın bu biraz farklı diğerine göre. This shape you can practice and you can try change different emotion on the face like this. Evet, bunları pratik edip yüze farklı duygu ifadeleri kazandırmayı deneyebilirsiniz. Burada gösterdiğim gibi. You can see all shapes is oval. It's like oval. Görüyorsunuz bütün şekiller oval, bütün yüz şekillerim oval. Just this one is very thin and this one is fat. Ama mesela şu en alttaki çok ince, tepedeki soldaki ise daha şişman. And now I make this, the eyes, how to make it. I show you. Ve size şimdi şu göz biçimini nasıl yapacağımızı da göstereceğim. Yeah. When you finish that, please you find a sponge like this and put it on the top. Let it dry. Eğer bitirdiğiniz zaman böyle bir sünger bulun ve süngerin üzerine yerleştirerek bunları kurumaya bırakın. And just the 1 day
or 2 days is dry. 1 ya da 2 gün içerisinde kuruyacaktır. Okay, now we use this eyes. Şimdi şu gözleri nasıl yapılacağını göstereceğim. Yes, we have different ways to make a bow with your hands. Evet, farklı yöntemlerim var. Elimle bir hani bunu yuvarlayabilmek için. Often, people often press it, just put on the top and roll it with your hands. İnsanlar genelde bu şekilde avuç içine koyup şöyle döndürürler. But it's not easy with 17 or 16 gram clay. Ama bu 16-17 gram bir kille çalışmak için çok kolay bir yöntem değil. If you just take a little bit, we make a bowl with your hands, make it smooth, it's very easy. Mesela bunun yarısı kadar bir kille çalışıp onu elimizde böyle döndürdüğümüzde sonuç almak kolay bu şekilde. So is the reason why I just press that and put it on the table and roll it on the table. İşte ben bu yüzden bunu masanın üzerine koyup masanın üzerinde döndürerek çalışıyorum. Because we just need just the one side good. Çünkü bizim bir yüzeyin iyi olmasına ihtiyacımız var. I often make the oval shape is very fast. Genellikle ben oval şekilleri çok hızlı yaparım. Because the clay dry very soon. Çünkü kil çok hızlı kurur. Okay, this one make a difference. Unless the shape is like this. Evet, burada şekil bunun gibi. Okay, we can change that. When you finish the oval, Evet, o şeyi bitirdiğinizde ovale bunu bu şekilde değiştirebilirsiniz. okay. Now I want make a big nose. Şimdi ben büyük bir burun yapmak istiyorum. It's a very big nose, Bu oldukça büyük bir burun. and I want to use. You can find the tools like this. Evet, Or- şöyle bir alet bulup ya da şunun gibi bir şeyle çalışabilirsiniz. And you can see we just put it and up and down. Evet, bunu sapladıktan sonra yukarı aşağı doğru hareket ettiriyorum. Okay, we find the eyes here. Evet, gözleri buraya işaretliyoruz. And now we make the ears. Okay. Ve tekrar kulakları yapıyoruz. Okay. The same size with nose. Evet, kulaklar burunla aynı hizada.
Birinin sesi açık galiba. You can use the like a cream, the cream everybody know this? Yes, it's just normal cream. Yeah, yes, with your hands. Evet, normal bir el kremi. Bunu kullanabiliyoruz. Need some white. Birazcık beyaza ihtiyacım var. Just a little bit. Don't take too much. Sadece birazcık, çok fazla almayın. Okay, just inside here. Just put inside. Evet, birazcık yine buradan. In this part, I use a black with for eyeball because I want use the same color for this part so you can see very clearly. Evet, şimdi burada siyah kullanmak istiyorum ki rahatça görebilirsiniz. Efendim, one moment. Yeah. İki kişinin sesi açık galiba. Tasi yazıyor ve Sahar. Can you please turn off your voice? Me? What? Yes, you and Tasi yazan kim bilmiyorum. Tasifen mi? Fen mi? Ha, fenden mi geliyor o ses? Bilmiyorum ya, iki mikrofon açık ama hani tasifen onu. Tamam, okay. Okay. Any question? No. Okay. Okay. So, We can continue. okay, so take the part is just like the eye, just the one eyes, the size, the same. Evet, Press. bu gözler. Göz kısmı. And this part we use the ruler. We cut Ve- that. Ve burada cetvel kullanıyoruz. Cetvelle keseceğiz bunu. No, it's too much. Bu çok fazla olmuş. No, it's too much because it's too much. So try again. Evet, bu çok fazla. Bunu tekrar deneyeceğim. Just cover and half. And the eyes is too small. Evet, bunu bu şekilde kapladım. Okay, so until now I have any question? Evet. Sorunuz var mı şu ana kadar yaptığımız çalışmayla ilgili? Benim var. Yes.
Şimdi bu her zaman sıkıntı olan bir şey. Böyle şeker hamuruyla çalışanlarda falan. Üzeri küçük küçük tüycük toplar. Hep. Bunu engellemek için özel olarak bir şey yapıyor mu? Yani ben kendim şu an yaptığımda da öyle şeker hamuruyla bir şey yaparken de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için bir önerisi var mı bize? Yani dışarıdan şey Minik topluyor. tüycükler üzerine yapışıyor. O zaten anlar hemen. Aynı Hı hı. sıkıntıyı yaşıyor Sen- direkt. Yeah. Fan, she asks when she's working, there are Yeah. some tiny things sticks on that clay, and Yeah. how can she manage this? When she's How- working like on the table, there are some tiny particles sticks on the clay. Okay. Wait for me. I take something, show you. Okay. Bir dakika bekleyelim. Size göstereceğim diyor. Özge, şeker hamuruyla çalışmak buna benziyor mu? Yani yapısı benzer mi iki Aynen. hamurun? Evet çok benziyor. Şeker hamuru da böyle yumuşak mı? Yani biraz daha sert ama çok yoğurmak This one is a gerekiyor. photo. Daha kolay. You can find this plastic. It's like a photo. Yes. Böyle Okay, bir or- plastik dosya bulabilirsiniz. Or this one is EVA. You know this? Yes, we know. Ya da şöyle This one is very good. süngerimsi şeyler var, kağıtlar var diyor. Bu oldukça iyi. You can put on the table. O Eva galiba Roll değil mi? it on the table. Evet. You can work on the top. This shoes is very nice. In Taipei, yes, it's very good. Bunların bu şekil araçların üzerinde çalışabilirsiniz diyor. O zaman çok fazla şey yapışmaz diyor. And others, if you use some tools like this, and you also feel it's a stick, it's very stick, you can use the smooth like this, Hı hı. like that, and this one. It will be help you work very good. Karen, I want to say something. We mean we are trying to say when the drying process, in the drying process, from the air, some particles come onto the clay. How do you prevent this? Sorry, I can't hear clearly. Your voice is a very the. Hı hı, okay. She asks that when you leave it to the drying process, some particles from the air also comes and sticks to clay. How can we prevent it? She asks. I'm sorry, I don't understand. I know the year. When you finish your Yeah. working with the clay and Yeah. you leave it to dry. Yeah. When you leave it to dry, still Yeah. some tiny particles can stick on it from the air. How like when you leave it, when you are not working on it anymore. So still is it happen? Does it happen? Still some particles sticks on it? I'm sorry, I don't understand. You mean this? No. No. I say that when you leave your like dolls to dry, you Yeah. finish it, you leave it on the sponge. Does Yeah. it still happens? Does still particles sticks on it also at that time? Let me try to explain it. And teacher, this is the thing. When you finish it, the doll, it's still dry. So Yeah. it might be some dust from the air can get on it. And he asked, how can I make it doesn't get on it? Or something. Fan, I will write it to you later, okay? Okay, You can okay, continue okay. now. Özge, ben Okay, daha okay. sonra mesajla yazıp sana cevabını vereceğim. Yalnız şunu anlamak istiyorum. Kuruma esnasında mı yapıştığını söyledin yoksa çalışırken mi? So we continue.
Yes, we can continue. Okay. And now we try work other shapes. It's not oval. Şimdi ise oval olmayan şekillerle nasıl çalışacağımızı üzerine göstereceğim. Okay. We have four shapes. I can show you how to Evet. make it. 4 tane şeklimiz var. Nasıl yapılacağımızı göstereceğim. Okay, the first one. İlk olarak Always start the same way like this. evet, burada yine aynı yöntemi kullanarak hamura yuvarlak şeklini veriyorum. And and this part and this part we roll it again like this and Şu kısmından ve diğer kısmından onu tekrar döndürüyorum. Tıpkı şu şekilde. this part. Right. You can see like we have the corn here. Evet, görüyorsunuz. Böyle bir şeklimiz oluyor. And make it smooth again. Ve bunu pürüzsüzleştirmeye çalışıyorum. And on the top, we roll it again, but very soft. Ve tepesinden tekrar döndürüyorum. Fakat çok yumuşakça. And press this part, we press it. Ve şu bölümüne birazcık baskı yapıyorum. Okay. So you can find this. You can find this. The mouse and the here. The mouse here is different here. So we also find the nose size first. Evet, burada görüyorsunuz ağız biraz farklı. Aynı zamanda burnun boyutu da. The center point here on the top here. Merkez noktam oldukça yukarıda bir yerde. And then the nose is very small. Ve de burun oldukça küçük.
Now make smooth again. Yeniden şimdi burada pürüzsüzleştiriyorum. Okay, the shape is about this fast. You can make a long or thin or fat. You can try that like this. Evet, burada oluşturmaya çalıştığım yüz şekli böyle bir şey. Bunu daha şişman, daha uzun, daha kısa şeklinde de deneyebilirsiniz. And the second is the same, similar like the same size. Ve ikinci yüz şeklim de şu şekilde olacak. Buna benzer olacak. Okay, you can see the shape is the same, but it's different. The eyes on the top. So from here, this part, we need press for eyes part. Evet, görüyorsunuz burada yüz şeklim böyle, gözler yukarıda. Bu gözleri koruyacağım yeri parmağımla bastırıyorum hafifçe. And press here. Ve buraya bastırıyorum. Okay, so we also find the nose first. Burada da ilk olarak burnu bulacağım. Okay, I take more clay. I show you the nose, how to make it. Burada daha Okay, I showed fazla you kil before. aldım ve size burnu nasıl yapacağımızı gösteriyorum şimdi. I think this part is good. Okay, you can see the size like the triangle here. Evet, görüyorsunuz burada bir üçgen şeklim oluşuyor. Okay, so the shape like this. Evet, şekil bu böyle. Okay, so next one, the shapes like this part is a bat and like this. Yeah. Evet, şimdiki yapacak olduğum yüzde ise şekil böyle. Yani üst taraf geniş, aşağısı sivri.
When you take the, after you roll it on a table and take this one with your hands and roll it, this part is similar this one. Masada bunu yoğurduktan sonra elinize alıp tekrar döndürdüğünüzde alt kısmı bu yüzün şekline benzer bir şekil alıyor. Okay. So the shape like this. Evet, şekil aşağı yukarı böyle. And this is just you find that? It's less than. Evet, görüyorsunuz bu yüz şekli bunun ters dönmüş hali. Sometimes you make shapes, you just turn different. You can find a different face. Evet, bazen çalışırken bir yüzü çevirin, farklı açılar elde etmiş olacaksınız. Okay, so now I show you how to make a mouse. Some different mouse is different. Look, this one is the open mouse is easy. You just use tools like this. You can see I show you on screen. So this one, the open mouse is very easy, but this and this and this, I show you how to make that. Evet, şimdi size ağız nasıl yapılacağını göstereceğim. Açık ağız yapmak çok kolay ama şu son gösterdiğim 3 tanesindeki ağızları yapmak biraz farklı. Okay. I show you on the clay. Kil üzerinde bunu göstereceğim. I made another 2. Rüya, onları Drive'a fotoğraflarını yükleyebilirsin. You can find tools, it's like a line, like this. Evet, şöyle çizgi gibi, ucu çizgi gibi olan aletler bulabilirsiniz. Just cut a line. Use a ball like this. You just Evet. push up. Daha sonra şöyle bir minik daire kullanın. Minik daire şeklinde bir alet kullanın. Let us smooth here. Böyle pürüzsüzleştirelim buralarını. So you can see that like this. Evet, evet, görüyor musunuz? Bu böyle. Boğazı bu şekilde yapıyorum. And the second, this one. Ve ikincisi yani şu. You can find the tools like that. You just Onu draw it. Onu yapmak için böyle bir aletle çalışabilirim. Bunu çizeceğim. Like this. Evet, şu şekilde çiziyorum. And use the bowl. You can make some. You can find some. The other size is smaller than this. And that is smooth. Evet, yine böyle küçük bir daireyle işaret koyup elimi Yes. kremledikten sonra onu pürüzsüzleştirebilirim. Yes, you can use tools and draw it. You then use this part. This is the same. You just press very soft and then make it smooth again. Evet, burada bu şekilde kremle buraları çok pürüzsüzleştirebiliyorum. Press like this. Okay. And this one,
this. This one is also easy. Just find the tool, just push it into and use on other sides. Just push. Then make it smooth here. Bazı işi ise şu şekilde yapıyorum. Önce bir sivri bir şey saplayıp daha sonra yana doğru küçük bir hani baskıyla bir şekil oluşturuyorum ve bunu yine kremle pürüzsüzleştiriyorum. Okay, so for now, everybody have any questions? Evet, sorusu olan var mı? By the way, we are about to finish. Last 2 minutes. After Sorusu- you press after you use clip, you don't want any more please. You just press it and pull it together again like this. Evet, kirli çalışmanızı bitirdikten sonra onu daha fazla kullanmaya ihtiyacınız yoksa hafifçe masanın üzerinde yoğurun ve var olan kilinizi ekleyip üzerine streç filminize kapatın. And I wish you can make some fast. You can use the same color or with two color. We will Evet. draw it next week. Yüzlerinize çalışırken tek renkle ya da iki renkle çalışabilirsiniz. Önümüzdeki hafta bunların üzerinden renklendirme yapacağız. And next week, I will show you how to make some facts about girls. Ve önümüzdeki hafta size kız yüzlerini nasıl yapacağımızı anlatacağım. Okay, so have any questions for now? Evet, şimdilik bir sorunuz var mı? Or have someone, if you finish, you want to show you on screen, is okay. Eğer ekranda göstermek isteyen varsa şimdi gösterebilir. Rüya gösterebilirsin şimdi. Tamam. Rüya. Bir Sen tane Rüya. böyle Yes. şey yaptım. İlk yaptığım bu. Sen Rüya shows her work on screen. Rüya. Yeah, I see that. Then I don't want to make eyeballs, so I just use something, and it looks like this. If you finish later, I hope you can take pictures and send it on Google Drive. I can see that clearly later. Yes. Evet, Rüya şimdi ekranda çok net görünmüyor. Daha sonra tam çalışmanı bitirdiğinde... Maybe you can see like this. Yok, hiç göremiyoruz şu anda. Evet, Aha. Google Drive'a yükleyebilirsin bunları diyor. Drive'a yüklediğinde daha iyi olacaktır. Yes, fine. Thank you very much for this week's course. They enjoyed it a lot. Hope to see you next week. Okay, see everybody next week. Okay, can you make Fatih host before you leave? Yes, I make it for the host. Tamam. Evet, 20 dakika sonra diğer ders başlayacak saat 11'de. Özge, senin sorunu yazılı olarak ileteceğim de çalışırken mi kurumaya bıraktığında mı bu sorunu yaşıyorsun? Özge Yiğit Uysal. Ben mi hocam? Evet, Ben evet. ben sorumun cevabını aldım. Diğer Özge kururken diye sordu. Ben çalışırken sıkıntı yaşıyorum. Anladım. Onun cevabını Anladım. aldım. Tamam, tamamdır. Görüşmek üzere 20 dakika sonra. Hoşça kalın. I'm not going anywhere.